Merhaba, ben Ömer Saldıran. Bu videomuzda mini bir dashboard hazırlayarak ilk raporumuzu oluşturacağız. Bir önceki videomuzda kahve verileri içeren Excel dosyasında bulunan verilerimizi Power BI şablonumuza eklemiştik. Şimdi bu veriler ile kısa sürede bir dashboard hazırlayarak nasıl analiz yapabileceğimizi göreceğiz. Bu raporumuzda çubuk grafiği, pasta grafiği, matris, kart ve dilimleyicileri kullanacağız. Gelin birlikte raporumuzu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle çubuk grafiği ile en çok satış yapılan ürünü görmek istiyorum. Kahve verimi alarak raporun üzerine bırakıyorum. Daha sonra yığılmış çubuk grafik görselini seçiyorum. Görseli seçtiğimde ilk etapta herhangi bir şey göremiyorum. Y eksenine kahve verilerimi attım. X ekseninde ise kahve sayısını görmek istiyorum. Bir önceki videomuzda da benzer bir örnek yapmıştık. Tekrar kahve verisini alıp X ekseni üstüne bırakıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi kahve tipleri sol tarafta, sağ tarafta ise grafik barı olarak satılan kahve adedini görebiliyoruz. Normalde kahve adedini görmek için bu şekilde mouse'la üstüne gelip beklediğimde 44 yazısını görebiliyoruz. Ama ben sayıları grafiğin üstüne direkt görmek istiyorum. Bu sebepten sağ taraftan görselinizi biçimlendirin kısmına geliyorum. Daha sonra aşağıdan veri etiketlerini açıyorum. Veri etiketlerini açtığımda gördüğünüz gibi satılan kahve adetlerini buraya direkt sayı olarak getirdi. Şimdi bu grafimi biraz daha genişletip aşağı doğru uzatıyorum ki tüm verileri görebilelim. Şöyle boydan boya uzattığımda tüm verilerimizi içerir hale geldi. Bunun yanında bazı kahvelerin isimlerini tam olarak göremiyorum. Bu sebepten buradaki sol tarafta bulunan kahve isimleri ve sağ tarafta bulunan verilerin grafik üstündeki dağılım oranını değiştirmek istiyorum. Bunu yapmak için Y eksenine geliyorum. Y ekseninde maksimum genişlik şu an için %25 ayarlı. Bunu arttırarak %50'ye getiriyorum. %50'ye getirdiğimde gördüğünüz gibi tüm kahve isimlerini net bir şekilde görebildim. Bu grafiği bu şekilde bıraktım. Bu grafikten neyi okuyabiliyoruz? Burada aslında bir Pareto grafiği var. En çoktan en aza doğru giden, yukarıdan aşağı şekilde sıralanmış satılan kahvelerin adetlerini görüyoruz. Yani biz kafemizde en fazla sütlü americano satmışız. Daha sonra latte, daha sonra Irish whiskey satmışız. Şimdi bir sonraki grafiğimize geçiyorum. Buradaki ayarları kapattım. Tekrar görselinize veri ekleyin sekmesine geldim. Şimdi ekleyeceğim ise pasta grafiği. Pasta grafiğine tıkladığımda ekrana boş bir şekilde pasta grafiğini getirdi. Bunu biraz küçülttüm. Şimdi ben bu pasta grafiğinde ne görmek istiyorum onu seçeceğim. Burada görmek istediğim veri ödeme tipi. Yani nakit mi, kartla mı ödeme almışım? Yüzde kaç nakit, yüzde kaç kartla ödeme almışım bunu göreceğim. Ödeme tipini tutarak açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmında ödeme tipini kart ve cash yani nakit olarak ikiye ayırdı. Şimdi bunu grafik üstünde görmek için değerler kısmına da yine aynı şekilde ödeme tipini bıraktığımda gördüğünüz gibi değerleri de ikiye ayırarak burada yüzde olarak bize gösterdi. 80 adet yani %30,5 olarak nakit ödeme almışım. Geri kalan %69,47'lik kısım ise kredi kartı ile ödenmiş. Bu şekilde ödemelerimin ne kadarının nakit ne kadarının kartla yapılmış olduğunu gördüm. Bir sonraki verimiz ise matris olacak. Matriste biraz daha işin detayına gireceğiz. Hemen raporumda boş bir kısma tıklıyorum ve sağ taraftan görseller kısmından matrisi seçiyorum. Matrisi seçtiğimde yine raporuma boş olarak getirdi. Bunu en sağ tarafa çekiyorum. Biraz genişletiyorum. Genişlettikten sonra şimdi burada ben hangi verilerimi görmek istiyorum onu seçeceğim. Ben bu matriste hangi aylarda hangi kahveden ne kadar satarak ne kadar ciro elde etmişim onu görmek istiyorum. O yüzden tarih ve saat kısmını sütunlar kısmına bırakıyorum. Burada tarih saat kısmında benim için önemli olan ay olduğu için yılı, çeyreği ve günü sildim. Sadece gördüğünüz gibi aylar yukarıda kaldı. Şimdi satırlar kısmına ise hangi kahveden ne kadar ciro yaptığımı görmek istediğim için kahveyi tutup çekiyorum ve satırlara bırakıyorum. Gördüğünüz gibi tüm kahveler buraya sıralandı. Sağ tarafta da bu kahvelere ait verilerin olduğu tarihler yani Şubat ve Mart ayına ait veriler buraya geldi. Şu anda verileri göremiyoruz ama başlık Şubat-Mart olarak otomatik olarak filtrelendi.
Çünkü bizim veri setimizde sadece Şubat ve Mart ayı var. Diğer aylara ait bir veri yok. Şimdi sütunu tamamladık. Satırları da tamamladık. Değerler kısmı şu anda boş. Değerler kısmına ne görmek istediğimi ise burada değerler kısmına ekleyeceğim veri üstünden belirleyeceğim. Ben burada değerleri ödeme miktarı olarak görmek istiyorum. Yani hangi kahveden ne kadar ödeme aldığımı görmek için ödeme miktarını tutarak değerler kısmına bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi toplam ödeme miktarını bana getirdi. Yani Americano için Şubat ayında $1750 satış yapmışım. Mart ayında ise $2000 satış yapmışım. Toplamda $3750 bir satışım olmuş. Bunu yukarıdan aşağı doğru sıralamak istersem toplama basıyorum. Toplamda en yüksek ciroyu Americano with Milk ile görmüş oldum. İkincisi latte, üçüncüsü Irish Whiskey. Ciro olarak da bu şekilde yukarıdan aşağı doğru sıralanıyor. Verilerimizi şablonumuza ekledik. Şablonumuz üzerinden analiz yapmaya başladık. Şimdi burada toplamda ne kadar kahve sattığını göremiyorum. Onu görmek için buraya basit bir kart ekleyeceğim. Yine raporda boş bir kısma tıklayarak sağ taraftan görsellerden kartı seçiyorum. Kartı alıp biraz küçültüyorum ve buradaki pasta grafiğin altına yerleştiriyorum. Pasta grafiğin altına yerleştirdikten sonra sağ taraftan kahve verisini alıp buradaki alanlar bölümüne bırakıyorum. Şu anda ilk kahve seçeneği geldi. Yani kahve verisinin en başındaki veriyi yani ilk veriyi alarak önüme getirdi. Bu da Americano'ymuş. Fakat ben kahve sayımı görmek istiyorum. O yüzden ilk kahveyi değil, buradan aşağı oku tıklayarak toplam sayıyı görmek istediğim için sayı seçiyorum. Sayı seçtiğimde kahve sayısını önüme getirdi. Toplamda 262 adet kahve satışı yapmışım. Bunu biraz daha küçültüp bu şekilde ortalayabilirim. Şimdi burada analiz yapabilmek için bir adet de dilimleyici ekleyeceğim. Dilimleyiciyi filtre olarak kullanacağız. Sağ taraftan görsellerden görsel oluştur bölümündeki dilimleyici seçeneğine tıklıyorum. Fakat tıklamadan önce yine raporumda boş bir kısma tıklıyorum. Çünkü boş kısma tıklamadan buradaki kart seçiliyken dilimleyiciye basarsam bu kartın görselini dilimleyiciye çevirecektir. Onu da birlikte görelim. Dilimleyiciye tıkladığımda gördüğünüz gibi buradaki kartımı dilimleyiciye çevirdi. Fakat ben bu şekilde olmasını istemiyorum. O yüzden buradan tekrar kartı seçtim. Raporda boş bir kısma tıkladım. Tekrar dilimleyiciye tıklıyorum. Şimdi dilimleyici görselimizi buraya ekledi. Bunu en solda bırakacağım. Sol tarafa doğru bunu çekerek küçülttüm. Buradaki çubuk grafiğimize yasladım ve ekranı tamamen kaplasın istedim. Söylediğim gibi burada tarih bazlı bir analiz yapmak istiyoruz. Dilimleyiciyi raporumuzun sol kısmına ekledik. Şimdi dilimleyiciye söylediğim gibi tarih verisini ekleyerek buradaki raporu tarih bazlı göreceğiz. Şimdi sağ tarafta bulunan tarih ve tarih saat kısmına geliyorum. Buradan tarih kısmını açarak tarih hiyerarşisini tutup buradaki dilimleyicinin üstüne bırakıyorum. Şimdi sağ tarafta alanın altında tarihin içinde gördüğünüz gibi yıl, çeyrek, ay ve gün verileri var. Ben burada çeyrekle ilgilenmiyorum. Yıl, ay, gün verisiyle ilgileniyorum. Bu yıl, ay, gün verisini de gördüğünüz gibi yılın altını açtığımda ayları, ayın da altını açtığımda günleri sıralayacak şekilde görüyorum. Şimdi öncelikle aydan başlayalım. Ocak ayını seçiyorum. Ocak ayını seçtiğimde rapor boş bir şekilde gözüküyor. Neden? Daha önce de söylediğim gibi bizim verilerimizde sadece Şubat ve Mart ayının verileri var. Daha sonra Şubat'a geliyorum. Gördüğünüz gibi Şubat ayının verisini açtığımda veriler değişti. Şimdi Mart'ı seçtiğimde Mart'ın verilerinin de daha farklı olduğunu göreceksiniz. Normalde ben buradan hiçbir veriyi seçmezsem toplam veriyi görmüş oluyorum. Yani Şubat ve Mart ayının verisini birlikte görmüş oluyorum. Ayrıca buradan Şubat'ı ve Mart'ı birlikte de seçebilirim. Burada seçme işlemini yaparken Şubat'tan sonra Mart'a tıkladığımda normalde Şubat'tan Mart ayına geçer ama kontrol tuşuna basılı tutarak Şubat ayına tıklarsam ikisini birden seçebilirim. Söylediğim gibi şu anda Şubat ve Mart ayını seçtim ve tüm verileri gördüm. Şimdi kısa bir analiz yapalım birlikte. Sadece Şubat ayını seçeceğim. Şubat ayını seçtiğimde en çok Americano satmışım. Americano'dan da $6000 gelir elde etmişim. Toplamda ben Şubat ayında 138 tane kahve satmışım. Bu 138 kahvenin ödemesinin %36,96 yani %37'sini cash yani nakit olarak
%63'ünü ise kredi kartı olarak almışım. Toplamda Şubat ayında $35.890'lık satış yapmışım. Mart ayına geldiğimde 124 adet kahve sattığımı görüyorum. Burada gördüğünüz gibi pasta grafik üstündeki verilerde değişiklik oldu. Burada nakit ödemem çok azaldı. %23'lük bir nakit ödemem var. Onun haricinde %76 kredi kartıyla ödeme yapılmış Mart ayında ve Mart ayındaki toplam gelirim $33.010 olarak gözüküyor. Bu şekilde verilerinizi aylık olarak inceleyebilirsiniz. Hatta burada günlük veriye de geçebilirim. Çünkü ana verimde günlük olarak her gün sattığım verilerin datası vardı. Mart ayını açıyorum. Mart ayının seçimini kapatıyorum. Sadece birini seçtim. 1 Mart'ta 5 adet kahve satılmış gördüğünüz gibi ve $1240'lık bir gelir elde edilmiş. Hangi kahvelerin satıldığını buradan görüyorum. Ayın ikisini seçtiğimde 11 adet kahve satıldığını görüyorum. Kahve satış sayım burada artmış. Üçünü seçiyorum. Tekrar 6 kahveye düşüyor. Bu şekilde günlük olarak da verileri analiz edebilirim. Gördüğünüz gibi yaptığımız raporla verilerimizi güçlü bir şekilde analiz edebildik. Bu şekilde farklı raporlar oluşturarak elinizdeki verileri analiz edebilirsiniz. Bu videoyu burada bitiriyorum. Benzer içerikteki videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.